58 doğumluyum. Esas yaşımı şey yaparsan 55 yaşındayım. Büyütüldü yaşım nikahta. 58 doğumlu oldum. Eğer yaşasaydı 35 senelik evli olacaktım. 5 sene oldu öleli. Benim hayat hikayem bu. Hasta baktım. Kayınvalideme 2 sene altından aldım. Kayınpederimin 6 sene altından aldım. Eşim Tercüman Gazetesi'nde çalışıyordu. Yaysat'ta. O da vefat etti. Felç oldu. Benim çocukluğuma geleyim. Bostanlarımız vardı. Komşuluk vardı. Kapının önünde çekirdek çitlerdik. Annem tarhana yapardı. Salçasını yapardı. Pazarlarımız vardı. Mahalle bakkallarımız vardı. Market yoktu o zaman. Komşuluk o kadar çok vardı ki o kadar olsun. Tüp kuyruklarından, çocukluğumuz tüp kuyruklarında geçti. Gaz kuyrukları, şeker kuyrukları, yağ kuyrukları. Çocukluğumuz onunla geçti. Biz de oyuna yapsak diye hep şey yaptık. Radyomuz vardı. Her perşembe günü radyo tiyatrosu oynardı, dolurduk. Başına otururduk, onu dinlerdik. Çocukluğumuz böyle geçti. Laylon terlik verirdik. Elma şekeri alırdık, düdüklü şeker alırdık. 20 sene şeyde oturdum. Cerrahpaşa'da. Silivri Kapı'ya gelin geldim. Çıkmaz Sokak'ta oturdum. Şimdi Çıkar Sokak oldu. Aksaray'da, çocukluğum Aksaray Küçük Langa'da geçti. Nil sinemasına giderdik. Yazlık sinema. O sinema kalkmış, yerine otel olmuş. Orayı gezdim geçen günü. Hüzünlendim. Ev sahibimiz madamdı, çocuğu olmamıştı. Beni alır, yukarıya çıkardı, yıkardı. Perikan derdi anneme. Perihan demezdi. Perikan bu kızı bana evlatlık ver, annem vermedi. İşte çocukluğum buna bostanlarımız vardı, bostan alırdık. Silivri Kapı'ya gelin geldim. Silivri Kapı'da bostanlarımız vardı. Orası oldu, otopark oldu. Ama şimdi sur dışında bostan var ama aynı lezzet yok. Aynı lezzet yok. Sur dışında var. Mezarlığın karşısında bostanlar var, tavsiye ederim. Annem babam ısmarlama terziydi, erkek terzisiydi. Erkeklere dikerdi. 29 yaşında şeker hastalığından vefat etti. Yedikule Göğüs Hastanesi'nde. Silivri Kapı'da yatıyor. Annem 10 sene oldu vefat edeli. Anneme de ben baktım. Vefat etti. Annem de çocuk kıyafeti dikerdi. Ben evlendikten sonra balinleri bıraktı. Evde çalışmaya başladı. Ondan sonra hastalandı, ben aldım. Eve baba ölünce anneme ben baktım. Küçük Langa'daydı. Sigortalıyım diye balinlere geçti. Onda ben evlenince küçük yaşta bıraktı balinleri. Evde çalışmaya başladı. Hastalandı, yapamaz hale geldi. Evde de antel örüyordu annem dışarıya. 5 kardeşiz. Bir erkek, 5 kız. 4 kız pardon. Küçük kız Beylikdüzü'nde. Ablam Bayrampaşa'da. 10 tane çocuğu var onun. Onu da yaşıyor. Öğretmen ablam var. Beşiktaş Darphane'de oturuyor. Erkek kardeşim Isparta'da oturuyor. 3 katlı taş binada oturuyorduk. Osman Bey'de. Ondan sonra geçtik. Güngören'e. Oradan Aksaray Küçük Langa'ya geçtik. Okulu okudum. Beyoğlu'nda, Osman Bey'de okudum. 5'e kadar.
O da 3 katlıydı, taş binaydı. Altta berber vardı. Madamın evinde oturduk. Küçük kız kardeşim orada doğdu zaten. Dikili taş oynardık. Voleybol oynardık. Tabii tüp koyduklarından şey yapsaydık, kurtulsaydık oynuyorduk. Bizde de yağ kuyruğu, tüp kuyruğu, gaz yağ kuyruğu, voleybol oynardık. Yakar top oynardık. Körebe oynardık. Şimdi onlar yok artık çocuklar. Bilgisayar, internet onları şey yapıyor. Öğretmenimi hatırlıyorum. Beyiye Akartürk'tü. Beyiye'ydi ismi. Yaşlı bir öğretmenimiz vardı. Tonton bir öğretmenimiz. Emekli olacaktı o da. İşte bu. 5. sınıfı şey yaptım. Okudum. 5'te sonra okuyamadım. Beyaz yakamız vardı, siyah önlüğümüz vardı. Tahta şeyimiz vardı, çantamız vardı. Önceden yoktu böyle meşin çantalar. Yakamız beyaz, formamız siyahtı o zamanlar. Balıkçılar gelirdi, alırdık, balık alırdık ondan sonra. Çocukluğumda yoğurt, sırtında yoğurt taşırdı tepsiyle, oradan alırdık. Sütçümüz vardı. Eşekle affedersin gelirdi, sütleri şey yapardı. Mefa bozası vardı. Dışarıda boza satardı. İşte bu. Çocukluğumuz güzel geçti yine. Tüp kuyruklarında geçtik ama çöplerden ayağımızı atamıyorduk. Öyleydi. Şimdi siz bunu koruyacaksınız. Biz yokluk ama komşuluk vardı. Şimdi komşuluk kalmadı. Çekirdeğimizi alıyorduk. Kapının önünde çaydanlıkla şey yapıyorduk. İçiyorduk. Çekirdeğimizi çıtlıyorduk. Şimdi komşuluk kalmadı artık. Eskiden çok güzel komşuluk vardı. Akraba ziyaretleri vardı. Şimdi artık yok öyle, kalmadı. Herkes bir geçim derdine düştü. 3 katlıydı. En küçük gelin bendim. 3 tane gelindi. Bostana giderdim. Sebzemi oradan alırdım. Pazara giderdim. Kayınvalidemle, o zaman kayınvalidem rahatsız değildi. 2 ay bir gelin kaynanalık sürdüm. Ondan sonra işte göğsünde kitle varmış, yaşamadı. 2 sene altından aldım. Kayınpederimin 6 sene altından aldım. Prostat ameliyatı oldu, o da dişisiymiş. Benim hayat hikayem bu. Eşim sinemaya götürürdü, Mefa Bozası'na götürürdü. Fatih'e getirirdi, Mefa Bozası'na, gece giderdik. Yazlık sinemamız vardı, kışlık sinemamız vardı. Şimdi ne yazlık sinema var, ne kışlık sinema var. Hepsi gitti. Aksaray'da vardı. Yenikapı'da vardı. Yine İl sinemasına gidiyorduk. Yine git diyorduk. Evlendim yine götürüyordu beni. Çocukluğumuz orada geçti diyordum. Yunus gel gidelim. Eşimin adı Yunus'tu. Yani sinemaya tiyatroya götürürdü. Çevre tiyatrosunun orada tiyatromuz vardı. O da kapandı. Çay bahçesi oldu orası da. Yani tiyatro da kalmadı. Kömür sobası yakardık biz. Kuzine. Annem böreği onda yapardı. Kestaneleri koyardı üstüne. Çıtır çıtır onları yerdik. Bakkallar. Kazım abimin bakkalı vardı. Kasabımız vardı. O kasap Silivri Kapı'da daha halen var. Ciğerci Erol abimiz vardı. O da kapattı. Onun yerine başkası oldu. Geçti. O da rahatsızlandı. Yani öyle. Bakkaldan alışveriş ediyorduk. Annem vite yağ yapardı. Vite yağ alırdı. Öyle sana yağ falan yoktu bizim zamanımızda. Oraya gelin geldim ben. 3 katlıydı. Üçümüz de gelindik. Gecekondular vardı. 2 katlı bir şeyler vardı. Çıkmaz sokakta. Şimdi çıkar sokak oldu. Komşuluk o kadar güzeldi ki kapının önünde oturuyorlardı. Ben çıkamazdım. Kayınvalideme bakıyordum. Onları da camdan, ben girişte oturuyordum.
Ondan sonra çay içiliyor. Hazırlık yapılırdı. Komşular gider gelirdi birbirine. Kapının önünde çekirdek çıtlarlardı. Ihlamur ağaçları vardı. Her gün onları süpürür. O zaman çöpçü yoktu. Kapıların önüne kendileri süpürürdü. Çöpçü girmezdi. Yıkardık. Ben yıkardım. Öyle. Çok güzeldi. Mahalle bakkallarımız vardı. Ciğercimiz vardı. Soba yakıyordum ben yine. Yoktu doğalgaz falan. Sobamı yakıyordum. Yine kuzineydi sobam. Kestaneleri koyardım. Börek yapardım kuzinenin içinde. Kekime varana kadar yapardım. Hepsini öğrendim. Küçüktüm ama bütün yemekleri de öğrendim. Görümcemin eşi rahmetlik Zeki Müren'in aşçısıydı. Orhan enişte. O bana öğretti bütün yemekleri. Antepliydi kendisi. Kızım böyle yap, kızım şöyle yap. Ondan sonra kömür sobası yakıyordum. Sıcacık oluyordu evim. Her odamı, 2 odam vardı. Yatak odam gecekondu gibiydi zaten. Hem salona geçiyordu, hem yatak odasına. Taşlığım vardı. Bir sedir koydum, sedir. Bilir misin sedir? Sedir koydum taşlığıma. Buzdolabı yoktu o zaman. Tel dolap vardı. Nice sonra buzdolabı çıktı. Ben gelin olduktan sonra 5 ay sonra buzdolabı çıktı. Annemin tel dolabı vardı. Kilerimiz vardı, taştığımız. Hiç kokmazdı onlar. Bozulmazdı yemeklerimiz. Tel dolaba koyardı annem. Kilere koyardı. Ermeni madamımız vardı. Çok tatlı bir bayandı. Ölmüş o da. Çok üzüldüm. O Müslüman oldu. Ermeniydi ama Müslüman oldu. Kur'an okumaya başladı. Önce camiye gitti. Silivri Kapı Camisi'ne. Kur'an'ı öğrendi. Müslüman oldu. Ermeniydi ama Müslüman oldu. Çok iyi de komşuluğu vardı. Beni görmeden duramazdı. Züfüş ben geldim derdi. Çay demlerdim ona. Isınmaya geldim derdi. Tek otururdu. Eşi ölmüş, tek otururdu. Onun da çocuğu olmamış. Otururduk. Kayınvalideme konuşurdu. Kayınvalideme sedirde yatırdım. Koltuklar vardı benim. Divan aldım ona. Rahat yatsın diye. 2 sene altından aldım kayınvalidemin. Rahmetlik nur içinde yatsın. 1-2 ay bir gelin kaynanalık sürdük. Tonton küçücük boylu bir kaynanam vardı benim. Oluyordu, sünnet düğünü oluyordu. Mahallede nişanı yolda yapıyorlardı. O zaman düğün salonu yoktu. Vardı da benim taş düğün salonunda oldu. Pahalı diye yapmazlardı, sokakta yaparlardı düğünü. Bahçede yaparlardı. Davul gelirdi. Ondan sonra teyip vardı, teyip bir çalarlardı, oynarlardı. Bizim zamanımızda radyomuz vardı. Siyah beyaz televizyonum oldu. Eşim siyah beyaz televizyon aldı. 1. kanalı seyrederdik. 12'de de kapanırdı. İstiklal Marşı'yla. Eşimle giderdim. Bir yere çıkmazdım, eşim götürürdü. Kaybolurum. Bir kere cumartesi pazarına yollamıştı kayınvalidem, beni kaybetti. Kadının birisi, bayanın birisi beni aldı, karakola götürdü. Evliyim diyorum, inanmıyor. Kızım diyor, kafayı mı yedin, daha çocuksun. Dedim kamerada çalışıyor. Buldular telefonunu. O zaman telefon yoktu evlerde. Sonradan çıktı. İşte gazetede. Gazeteciler öyle şey yapmıyordu. Çocuklar gazete satardı. Elinde, gazeteciye. Öyleydi. Çocukluğumuz öyle geçti. Bakkallarda yoktu gazete o zamanlar. Çocukluğumuzun zamanında. Öyle satarlardı. Meyve falan satarlardı. Sebze satarlardı. Patates, soğan satarlardı. Eşek nal satarlardı. Öyle araba yoktu. Boynuzlu arabalar vardı. Otobüsler vardı. Tramvay vardı. Ama tramvay eski zaman tramvayı.
Eski trenler vardı. Şimdi yeni oldu trenler. Hayal meyal hatırlıyorum. Sur dışı. Sur. Kaleleri. Şimdi kaleler bayağı bir döküldü. Ama şimdi tamir yapılıyor. Kimisi yapılmış. Karakolun oradaki daha öyle duruyor. Yangın çıktı geçen gün, televizyonda görmüşsünüzdür. Çift boynuzlu otobüse biniyorduk. İstanbul o kadar boştu ki şimdi doldu artık. Çok boştu. İstanbul'umuz çok boştu. Trenle giderdik. Deniz istemiştik bir gün. Annem bizi denize götür. Telli Baba'ya götürüyordu bizi denize sokmak için. Annem dikmişti mayomuzu, lastikli böyle. Öyle yani. Kayıklarımız vardı. Eski vapurlarımız vardı. Şimdi onlar kalmadı artık. Piknik yapardık, Sarıyer'e giderdik. Belgrad ormanlarına giderdik. Şimdi gidiyorlar Belgrad ormanlarına da kim götürecek beni? Kimse yok. Kaçakçılar getirirdi. Çukurbostan'da, o zaman Çukurbostan böyle değildi. Biz oraya korkardık gitmeye. Tinerciler vardı. Kaçakçılar fincan satarlardı. Oradan fincan alırdık. İki arkadaş giderdik. Korku korku giderdik. Şimdi çok güzel oldu oralar. Çukurbostan çok güzel oldu. Çok güzel çalışıyor Fatih Belediyesi. Benim camdan baktım surlar görünüyordu. Öyleydi yani. Benim evimin karşısında kağıt toplanırdı. Kağıtları parayla satardık, gazeteleri. Bizim bey hep gazete getirirdi, Tercüman Gazetesi'nden. Kimini dağıtırdım, kimini verirdim. Ben satmazdım, verirdim. Onlar da kesik kağıdı yapardı. Kesik kağıtlarımız vardı o zaman. Şimdi kesik kağıtı gazeteden yapmıyorlar. Şimdi yok öyle, laylon torba var. Gameda'da, Yaysat, Tercüman Gazetesi, Nazır Ilıcak, Kemal Ilıcak. Orada çalışıyordu. Şimdi Nazır Ilıcak, Kemal Ilıcak ölünce sattı, devretti Tercüman Gazetesi'ni. Cevizli Bağ'da, önce Çemberli Taş'taydı, Yaysat. Ondan sonra Cevizli Bağ'a geçti. Kemal Ilıcak vefat edince benim eşim orada lezzedardı. Evet, Cerrahpaşa'da yaşıyorum. 20 sene. 20 senedir yaşıyorum. Ben hastalandım, kız kardeşime gittim Beylikdüzü'ne. Ablam dedi yalnız kalmasın. Duramadım ben Beylikdüzü'nde. Tekrardan burada sayısal dairesinde 2,5 milyar yaptı hesabı. Doğalgazı yok. Elektrik soba yakıyorum. Ondan sonra 2 odam var. Dul maaşı alıyorum. İşte bundan geçinmeye çalışıyorum. 20 sene İnci Apartman'da yöneticilik yaptım. 20 sene. Muhtar amcamız, Hüseyin amcamız, parkımız vardı ama yine aynı şekil. Giremezdik, korkardık. O adamcağız neler çekti o muhtar amca, Hüseyin amca o tinerciler kırardı camlarını. Tek başınaydı. Şimdi yaşlandı artık. Çok güzel oldu yine parkımız. Gidiyoruz, gece bile olsa gidiyoruz. Şimdi fırınlarımız pastane bile yaptı. Şimdi değerini bilin. Biz çok sıkıntı çektik ama çocukluğumuz da çok güzel geçti. Ali Paşa'da var parkımız. O zaman Ali Paşa'daki park otoparktı. Araba yapıyorlardı, tamir ediyorlar. Şimdi orası da çok güzel oldu. Orası da güzel oldu. Parklarımız çok. Ama evime yakın diye ben oraya gidiyorum. Çok yakın. Ben Sümbül Efendi'ye takılıyorum. Sümbül Efendi önceden kırık döküktü ama yine tarihi şeyler vardı. Ama şimdi daha güzel oldu. Sümbül Efendi'ye gidiyorum daha çok. Gidiyorum. Arkadaşlar olduğu zaman. Ay dilimin ucunda. Eyüp Sultan'a gidiyorum. Eyüp'e gidiyorum. Sultanahmet'e gidiyorum. Geçen gün Sultanahmet'teydik arkadaşlarla. Camiye gidiyoruz, namazımızı kılıyoruz. Çok güzel. Sultanahmet de değişti. Önceden öyle değildi. Orası da çok güzel oldu.
Süleymaniye Camisi. Çok güzel yaptı Süleyman Başkan. Önceden öyle kırık döküktü Süleymaniye Camisi. Şimdi çok güzel oldu. Camilere hastayım, yatırlara giderim. Yani en çok ben şeye gidiyordum. Bakırköy'de dedeye gidiyordum Bakırköy'de. Şimdi kapandı orası. Her Ramazan birinci günü Sirkeci Baba'ya giderim. Orada belediye ekmek dağıtmıştı. Ben yardım ederim dedim. Pide. Her Ramazan ben oraya giderim birinci günü. Bir kutunun içine, kutu gibi değil de böyle bir içine kandillerde koyardık, mum koyardık. Mum söndü. Kandil günü. Bir gün ben gittim, annem bana bir dayak attı. Bir daha gitmeyeceğim. Para mı topluyorsun sen? Arkadaşlara gizliden giderdik. Paraları verirdi, ben onlara verirdim. Bir daha git derdi, ayaklarını kırarım senin derdi bana. Sen dileniyor musun derdi. Öyle çocukluğumuz öyle geçerdi. Çok çelik çomak oynardık. Erkeklerle daha çok oynardım ben. Döverdim kızları. Her gün gelirdi anneleri. Kızımızı dövdü. Çelik çomak oynardık. Yakar top oynardık. Şimdi onlar kalmadı artık. Kalmadı. Çocuklar artık bilgisayarla. Yani güzel geçti. Yokluk vardı ama çok güzel geçti. Yokluk vardı ama çok güzel geçti çocukluğumuz. Gaz kuyruklarında olmasaydık, hani kömür kuyruğuna bile girdik biz. Kömür bile bulamıyorduk. Annem sobayı yakmak için odun alırdı. Odundan yakardık. Çırağıyla yakılırdı. Şimdi mangallarda yakılıyor çıra. Biz gazdan da yakardık. Yani kömür sobası gibi ısıtan hiçbir şey yok. Ne doğalgaz ne bir şey. Kömür sobası. En güzeli kömür sobası. Kömür sobasında ısınırdık biz. O zaman banyo yoktu öyle banyo. Leğeni vardı. Annemin leğende yıkardı. Yakardı Ondan sonra gaz ocakları vardı. Tüp yoktu. Sonradan çıktı tüp. Gaz ocağını hatırlıyorum. Ondan sonra annem onu tüp çıkınca böyle yapardı, koyardı öyle süt aleti yaptı. Bakırdandı. Bakır vardı. Mangalımız vardı. Kahve yapardı annem onda. Mis gibi de kokardı o kahve. Ama biz içmezdik. Çocuklar içmez, Arap olur derdi. Biz öyle. Şimdi çocuklar kahveyi de içiyor, her şeyi içiyor. Her Perşembe gecesi radyo tiyatromuz vardı. Radyo tiyatrosuna dolardık, otururduk. Elektriğimiz yoktu. Sonradan geldi elektrik. Mumla yapıyorduk. Pille çalışıyordu. Pil alıyordu annem. Ondan sonra ev sahibiye dedi ki herkes elektrik aldı. O zaman Beyoğlu'nda oturuyorduk. Dersimizi mum ışığıyla yapıyorduk. Gaz lambamız vardı. Şimdi onlar tarihi oldu artık. Müzelik oldu. Evet. Bir gün savaş çıkmıştı. Lambalar yanmayacak. Annem battaniyeleri yapıştırdı cama. Aklımız gidiyordu. Savaş çıktı. Bizi öldürecekler. Ağlıyorduk hep. Onları yaşadık. Laleli'de vardı. Genç talebeler, çok insan öldü. Çok gençler öldü. Sağ sol vardı o zamanlar. Sağ soldan. Kimi sağdı, kimi soldu. Duvarlara yazı yazarlardı. Biz hep boya alırdık, kendimiz yapardık, boyardık o yazıları. Bekçilerimiz vardı. Şimdi yok artık. Önceden ambulans station'da ambulanslarımız. İyi hayal mayal hatırlıyorum. Şimdi ambulanslar çok güzel oldu mesela.
Vosvos arabaları vardı. Vosvos araba vardı. Tek tük yani. Polis arabamız bile değişikti. Şeye gidiyorduk vapurla. Heybeliada'ya giderdik. Heybeliada şimdi ne oldu bilmiyorum. Çok güzeldi ama bilmiyorum. Şimdi tarihi oldu diyorlar. Hiç gitmedim Heybeliada'ya. Telli giderdik vapurla. Çocukluğumuz hep o vapurlarda geçti. Eski vapurlarda, eski trenlerimiz vardı. Ha, öyle. Çok güzel geçti çocukluğumuz. Yokluk vardı ama bereket de vardı. Yokluk vardı ama bereket de vardı. Ekmeğini annem sacda yapardı. Sacımız vardı. Odun bahçemiz vardı. Odunları koyardı, otururdu sofraya. Soframız vardı. Sofrayla ekmek yapardı, saç ekmeği yapardı, gözlemeler yapardı. Ben de yapıyorum şimdi ama tavada yapıyorum. Erişte keserdi annem. Erişte makarna almazdı, erişte. Ben de sevmem makarnayı. Ama erişte kendim kesiyorum. Fırında kurutuyorum. Çeşmemiz vardı. Çeşmeye giderdik. Su alırdık kovalarla. Kovamız yoktu. Yağ tenekesini annem yıkardı. Sopa koymuştu. Onlarla taşırdık suyu. Kuyumuz vardı. Kuyuyla su çekerdik. Gitmezdi, kuyunun suyu da güzeldi. İçerdik, tulumumuz vardı. Annem kızardı, düşersiniz. Her bahçede kuyu vardı. Biz hep girişte oturduk zaten. Çocukluğum da girişte geçti. Evlendim, evliliğim de girişte geçti. Cerrahpaşa'da otururken o da girişteydi. Şimdiki 3. katta. Kuyumuz vardı. Çeşme, her mahallede çeşmemiz vardı. Çeşmeden su taşırdık. Çamaşırları annem elinde yıkardı. Makine yoktu. Tokaçla yıkardı. Hayal mayal hatırlıyorum, böyle bir sopa, kürek gibi böyle. Onu tokaçla yıkardı annem. Bazı dayanamazdı, ayağından çiğnerdi. Kaynatırdı o beyaz şeyleri tenekede. Kazanımız vardı. Kazanla kaynatırdı. İç çamaşırlarımız olsun, çarşaflarımız olsun. Kaynatmadan duramazdı. Sakız gibi yapardı rahmetlik. Şimdi bizler yaşıyoruz ya. Vallahi. Ya eski zamanda çok çekmişler yazık. Çocukluğum hayal mayal hatırlıyorum. Aklıma geldikçe hatırlıyorum. Evlere giderdik. Bayramı mübarek olsun. Onda da dayak yedim annemden. Sen paramı alıyorsun. Ben fazla gitmedim. Bir teyze vardı. Ona giderdim. Yaşlı teyze. Mendilin içine hep 10 kuruş, 25 kuruş para verirdi. Bir de şeker koyardı. Onu bağlardı. Bize verirdi. Biz de giderdik onlara. Çikolata alırdık. O para gibi böyle 25 kuruş para gibi sarı çikolatalar oluyordu. Onlardan alırdık. Ya elmalı şeker alırdık. Terlik bulamazsak elma şeker verirdik parasını. 25 kuruşa, 10 kuruşa horozlu şeker. 5 kuruşa hatırlıyorum ben. Hayal meyal. 5 kuruşa hatırlıyorum. Hayal meyal o da. Ama 25 kuruşu iyi hatırlıyorum. 2,5 liramız vardı. Şimdi tarihi oldu onlar. Neler almazdık, doldururduk. Leblebi çekirdek doldururduk, cebimize onu yerdik. Leblebi çekirdek alırdık, fıstık alırdık. Bakkaldan alırdık, doldururduk. Külah yapardık, Asya'dan külahlarımız vardı. Külaha doldururdu, verirdi. Bazı sokakta satardı. Lahmacuncumuz vardı, sokak lahmacuncusu. Lahmacuncu geldiği zaman hemen bağırıyorduk. Lahmacun al bize anne, lahmacun. İncecikti o lahmacun ama ne tatlıydı. Çok güzeldi. Ama şimdi yok, öyle değil. Hepsi bizim zamanımızda organikti. Ama şimdi hepsi suni. Tavuk alıyorsun, hiç ne kokusu var ne bir şey. Ama benim çocukluğumda annem pişirirdi, mis gibi mahalle kokardı. Ama kayna kayna pişmezdi o. Kayna kayna pişmezdi. Şimdi anında pişiyor. Makinalandı.
Öyle. Salçasını kendi yapardı, tarhanasını, eriştesini kendi keserdi. Su böreğine varana kadar yapardı rahmetlik. Fırını gözüne de yapardı, hepsini de pişirirdi. Yoktu önce fırınımız falan. Nerede? Sacı bile o bahçede odunla yakardı sacı. Öyle. Leğenimizden çamaşır yıkardı. Bakır bir leğenimiz vardı. Hayal mayal hatırlıyorum. Koca kazanlarımız vardı. Onlarla banyomuzu yapardık. Gaz ocağıyla. Leğende yıkardı annem bizi. Sobanın başında. Banyo yoktu ki. Taşlıkta bile sobamız vardı bizim. Odaya sokmazdı, taşla sobayı yakardı, öyle yıkardı. Bir gün beni bir yaktı. Yandım diye. Şimdi nerede yaşıyorlar şimdi? Yokluk vardı ama komşuluk vardı. Her şey, yani şimdi komşuluk kalmadı. Yok komşuluk. Pazarda görüyorlar, yüzlerini çeviriyorlar. Önceden annem hazırlık yapardı. Komşu gelecek, 1-2 gün önceden hazırlık yapardı. Gelecekler diye. Biz oturmazdık, komşular kızardı. Ayıp şeyler dinleyecek misiniz derdi. Çocukları ayrı odaya koyardı anne. Büyükler ayrı odada otururdu. Öyleydi. Şimdi her komşuluk yok, bir şey yok. Bir arkadaşım var Nursel, o gelir gider, ondan gezeriz. Dün mesela Samatya'ya indik. Bir rüzgar çıktı, gerisin geri yaptık, geldik. 30 senelik arkadaşım o benim. Çocuklar küçücüktü. Kete bayramları vardı, örgülü. Çok da güzel yapıyorlardı. Mesela Samatya'da benim Ermeni arkadaşım var. Yumurta kaynatıyor çeşit çeşit. Giderim ketesini, özellikle ketesini, sarça örgülü ketesini yerim. Ondan sonra yumurta rengarenk. Ben bir gün kiliseye gittim, arkadaşım Ermeni diye. Dedi ki papaz, sen Müslüman? Evet, ben Müslüman dedim. Ben dedim senin kilisene geldim, sen de benim camime geleceksin. Yani, o haç çıkarttı, ben namazımı kıldım. Sümbül Efendi'yi götürdüm ben arkadaşım. En çok ben Sümbül Efendi'ye takılıyorum. Yakın, hem yürüyüş oluyor bana. Sümbül Efendi'yi daha çok seviyorum. Yani bizim bütün cenazelerimiz Sümbül Efendi'de. Kur'an'ımız Sümbül Efendi'de okunur. Karşılaştırırım, şimdiki daha güzel oldu. Eskiden tamam, çöplerden atlardık. Çöpçü yoktu, gelmezdi. Çöp arabası bile değişikti. Tosbağa gibi bir arabaydı. Böyle çekiyordu şeyler. Öyle atarlardı, kürekle atarlardı. Şimdi çöp arabaları bile değişti. Şimdi, o zaman yokluk vardı. Mahalleleri bile süpüremezlerdi. Biz süpürürdük mahalleleri. Annem süpürürdü, işini yapardı, giyerdi şalvarını. Bütün komşular süpürürdü, yıkardık. Kuyudan su çekerdi, yıkardı. Şimdi her şey para. Ama şimdiki Fatih daha güzel oldu. Değerini bilin. Biz yokluğu yaşadık. Ama oyunlarımızı yaşadık. Radyomuzu yaşadık. Elektrik geldi, pilleri değiştirdi annem, elektrikten yaptı. İşte öyle. Ama şimdiki Fatih Belediye'miz çok güzel çalışıyor. Allah nazardan saklasın. Camilerimiz çok güzel oldu. Orada çalıştım. Zaten fazla çalışmadım. Bir sene bir şey çalıştım. Bir sene mi, 5 ay mı? Ondan sonra evlendim. Okul önlüğüydü ki. Ben okul önlük öteye yaptı. Ayağım erişmiyordu tabii. Öğlen tatilinde makineyi öğrendim ben. Hep onlar çıkardı yukarıya. Ya dışarıya çıkarlardı, otururlardı öğlen tatilinde. Herkes yemek yerdi, yemeği vardı.
Birisi abi ben makineyi öğrenebilir miyim? Elini dikmeyesin kız derdi. Makineyi öğrendim orada. Bu şeylerin, kolların biyelerini dikmeye başladım. Makinacı oldum. Şeydeydi, Laleli'deydi. Ondan sonra Fındıkzade'ye geçti. Fındıkzade'den sonra duyduğuma göre Şirin Evler'de şimdi. Önlük dikiyorlar, pijama dikiyorlar. Öğrendim tabii. Makinacılığı öğrendim, çocuk kıyafeti dikmeyi öğrendim. Öğrendim, bayağı şeyler öğrendim. Mesela kendi evime mutfak perdemi kendim diktiydim. O ince apartmanda otururken şimdi dekor perde diktirdim. Makinam yok. Önceden vardı makinam. Ben hastalanınca eşyaları hepsini dağıtmışlar. Makinam hepsi vardı evimde. Şimdi yeni eşyalar alıyorum. Yeni ev kuruyorum. Eski, o zaman belediye var mıydı? Vardı ama böyle çalışmıyordu. Böyle çalışmıyordu. Vardı, yok değildi. Mahalle aralarına girmezdi. Çöpleri yere atar dökerdik biz. Tenekeden çöp vardı. Kovamız vardı, çöp kovası. Ona koyardık. Öyle yere dökerdik. Ya bazı gelmediği olurdu. O zaman belediye çalışmıyordu. Ama şimdiki belediye yollarımızı bile yıkıyor. Çok güzel çalışıyor. Allah nazardan saklasın. Cerrahpaşa. Çok seviyorum orayı. Cerrahpaşa, Fatih. Fatih'i de çok seviyorum. Mesela Fatih Pazarı'na geçen günü geldim. Güzellik, yenilik, şahanelik. Fatih Belediye Başkanımızı Allah nazarlardan saklasın. Çok güzel çalışıyor. Çok güzel. Cumhurbaşkanımız olsun. Harika diyeyim. Değerini bilin. Mutluluk, yaşam. Çok güzel çalışıyor.